2023 yılının yazındayız. Hayatıma o tertemiz sayfayı açtığım zaman. Bunun öncesinde dizi izliyorum. Dizi izlerken aynı zamanda telefonuma bakıyorum. Çünkü diziden sıkılıyorum. Ya da tüm gün kulaklıkla dolaşıyorum. Yolda yürürken, sağda solda gezerken ve etraftaki güzelliklerin farkına varamıyorum. Ya da artık eğlenceli şeyler yapmaya o kadar çok alışmışım ki kafamı derse odaklayamıyorum. Kitap okuyamıyorum. Açıkçası bir insan için bu durum biraz cehennem gibi çünkü artık seni mutlu eden küçük şeyler yok. Mutlu olmak için, haz hissetmek için bir şeylerle uğraşman gerekiyor sürekli. İşte burada da dopamin detoksu devreye giriyor. Benim hayatımın değişmesindeki en büyük rollerden bir tanesi bu benim yazın geçirdiğim 3 aylık dopamin detoksu zamanına ait. Bu yaz ben artık kitap okumaya başladım. Kötü alışkanlıklarımı iyileriyle değiştirdim ve bu ucuz ya da kolay dopamin kaynaklarını hayatımdan çıkardım. Bu sayede artık kitap okuyabiliyor ya da artık canım ne yapmak istiyorsa onu yapabiliyordum. Elimde illa telefon olmasına, sürekli mesajları, uygulama bildirimleri kontrol etmeme gerek yoktu. Hala yok. Çünkü dopamin detoksu yaptığın zaman aslında geriye dönmek oldukça zor. Çünkü bir kez o beyninin temiz, o hayatının güzel kısmını gördüğün zaman geriye dönesin gelmiyor. Ne zaman tökezlesen tekrardan eski haline, eski beyninin daha iyi çalıştığı zamanlara, o beyin sisi denen brain fog zamanlarına gitmiyorsun. Ya da beynin çürümeye başlamıyor. Yavaş yavaş beynin iyileşiyor ve sen de bunun farkında oluyorsun. Artık senin muhtemelen dopamin temel seviyelerin o kadar yükseldi ki yani artık bir şeyden zevk almak için atıyorum dizi izliyorsun ama artık telefonla falan da uğraşman da gerekiyor. Arkada dizi oynuyor, arkada televizyon açık, bilgisayar açık. Ama elinde telefon da var, yetmiyor çünkü. Yine de bir şekilde bir şeylerle uyarılman gerekiyor. Ya da kitap okuyorsun, 3 sayfa okuyorsun ve diyorsun ki hadi bak şu telefona da bir alayım elime. 1-2 tane uygulama gezeyim, bakayım bildirim gelmiş mi? Sonuçta verimli bir şey yapıyorum. LinkedIn hesabıma giriyorum ya da Instagram'a giriyorum ki hani işte birisinden mesaj bekliyordum. Aslında beklemiyorsun falan. WhatsApp'a gireyim, annem yazmıştır belki. Her zaman kendini bir şeylerle uyarma ihtiyacı hissediyorsun. Müzikle olabilir. Mesela atıyorum gittin en ufak böyle dişini fırçalayacaksın ama hala önünde Reels açık. Hala onu izliyorsun, hala kaydırıyorsun bir yandan. Ya da sürekli müzik dinliyorsun. Evin içinde bir şey yaparken arkada sürekli bir ses lazım. Sürekli uyarılmak yaşamak demek değildir. Ve bir yerden sonra o kadar artık sıkılıyorsun, o kadar böyle boğuluyor gibi hissediyorsun ki bu sürekli uyarılmalar yüzünden. Sürekli evde dolaşan, kafanın içinde dolaşan sesler yüzünden bir çıkış yolu lazım. Burada da dopamin detoksu işte senin kurtarıcın oluyor. Çünkü artık bu seni sürekli uyaran, seni sürekli meşgul eden şeyleri bir kenara bırakıp gerçekten hayatın tadını çıkarmaya başlıyorsun. Mesela ben sürekli olarak müzik dinlemeyi bıraktım. Hala arabada giderken ya da gerçekten kendimi müziğe ayırmak istediğim zamanlarda dinliyorum. Ya da en kötü satranç oynarken. Ama onun dışında mesela sokağa çıktığım zaman dinlemiyorum. Ya da kulaklık takılı olmuyor. Artık sadece tek yaptığım şey o güzel kuş cıvıltılarını dinlemek ya da sağdaki insanın soldaki insana küfür edişini falan dinlemek oluyor ki gerçekten bir yerden sonra müzikten daha iyi olduğunu fark ettim bunun. En azından etrafında ne olduğunu farkındayım. Etrafında bir hayat var. Sürekli dönen, dolaşan. Ben sürekli okula kulaklıkla giden birisiyim. Sürekli, takılı, her zaman. Dedim ki ben bunu bir çıkartayım gideyim. Öyle nasıl olacak bakalım. Ve sürekli sağdan gelen kuş sesleri o kadar mutlu ediyor ki insan içini bir neşeyle dolduruyor ilginç bir şekilde. Araba sesleri olsun, yaprak hışırtısı, rüzgar sesi ne olursa. Bunu hatta gittim en yakın arkadaşıma da önerdim. Dedim ki hani bak müzik böyle böyle dinliyordum sen de bir çıkar dene. Ve aynı şekilde aynı sonucu oldu. Geldi işte o ne kadar güzelmiş ya dedim. Bundan sonra işte sağa sola bakarak yürüyordum. Ağaçlara bakıyorum. Ağaç hışırtısı, kuş sesleri vesaire. Video oyunlarına bıraktım çünkü mesela Minecraft oynuyorsun. Sürekli işte mesela bir şeyler inşa ediyorsun. Gidiyorsun yeni yeni kılıçlar yapıyorsun. Yeni yeni zırhlar yapıyorsun. Kendini geliştiriyorsun oyunda. Ya da gidiyorsun LoL oynuyorsun. Ya da gidiyorsun CS oynuyorsun ve sürekli rütbe yükseliyorsun. İçerisindeki rekabet duygusunu gerçek hayatta kullanıp gerçekten iyi bir şeyler inşa etmek yerine kullanmaktansa sanal dünyada kullanıp bildiğim boşa harcıyordum. Full böyle gidiyordu ya. Bak şu anda mesela oyun oynamayı bıraktım, içerik üretiyorum. Oyun oynamayı bıraktım, kitap okumaya başladım. Oyun oynamayı bıraktım, podcast dinlemeye başladım. Sürekli kendime bir şeyler katıyordum. 3 ay içinde o kadar fazla değiştim ki. Eski Furkan gitti, yenisi geldi. Belli bir süredir konuşmadığım arkadaşlarımla tekrar konuştuğum zaman İnsanlar şaşırmaya dedi ki sen ne yaptın oğlum bu kadar kısa bir sürede? Yaptığım tek şey neyin bana iyi gelip neyin kötü geldiğinin farkında olmaktı. Sosyal medyada içerik tüketiyor olabilirsin, video oyunları oynayabilirsin, porno izliyor olabilirsin, dizi film izliyor olabilirsin, uyuşturucu, sigara, alkol kullanıyor olabilirsin. Ve bunların hepsi kötü dopamin kaynakları yani ucuz. Sana herhangi bir şekilde bir yararı yok. Buna dondurma yemeği de koyabilirsin mesela. Sağlıksız yemekleri de koyarsın. Sağlıksız yemekler yediğin zaman da sonuçta mesela bir dondurmayı aldın, yemeye başladın. O an çok iyi geliyor. Belki biraz daha diyorsun işte birazcık serinledim falan filan işte tadı güzel. Zaten hepsinin güzel.
O kadar kimyasalı bana koy, ben de güzel olurum. İşte diyorsun ki ne kadar güzel falan filan. Geçiyor 1-2 dakika sonra bir bakıyorsun dondurma bitmiş. Tadı ağzında kalmış. Ulan diyorsun niye yedim? 300-400 kalori. Belki 1 saat 2 saat yürümen gerekecek bunun için. Bunların hepsi kısa süreli tatminler, kısa süreli zevkler seni gelecekteki daha iyi olman yolundan alıkoyuyor. Şimdi temel dopamin seviyen artıyor olabilir ya da artmış olabilir ve bunu nasıl aşağıya indireceğiz? Şöyle. Artık hayatındaki kötü olan alışkanlıkları bırakıyorsun. Bunda 2 yolu var. Ya tamamen bırakıyorsun benim gibi ya da kademeli olarak. Kademeli olarak bırakıyor olabilirsin. Bu seni benden aşağı ya da yukarı koymaz. Sadece farklı insanlarız. Tamamen bırakabiliyorsan güzel. Hayatındaki tüm kötü alışkanlıkları bırak. Bu kadar kolay olmuyor. Zaman zaman yeri gelecek düşeceksin, yeri gelecek kalkacaksın ama en önemli olan şey bu yolda hala devam etmen. Yani sen bir şey yaptığın zaman vicdan azabı çekip onu yarın yapmamak için uğraşıyor musun? Sonraki gün yapmamak için, sonraki hafta yapmamak için uğraşıyor musun? Önemli olan kısım burası. Arada tökezlersin. Ben de tökezliyorum. İşte yemeyeceğim dediğim şeyi yiyorum, yapmayacağım dediğim şeyi yapıyorum ama yapacak bir şey yok. İnsanız. Önemli olan bu mesafeleri, bu yapmalarının, bu yemelerinin arasını ne kadar çok açarsak o kadar iyi. İkinci yoldaysa yani kademeli kademeli azaltmayı düşünüyorsan burada da biraz sigarayı bırakmalarda bilirsin. İşte adamlar der ki günde 2 paket içiyordum 1'e düşürdüm tarzı. Böyle bir şey uygulayabilirsin. Sağda solda yürürken müzik dinliyorsundur da onu artık sağda solda yürürken müzik dinlemeyi bırakıp sadece spor salonundayken dinlersin belki. Ya da her gün oyun oynuyorsundur. Dersin ki ben bu haftanın 5 gün oyun oynayacağım ve oyun saatlerimi de uzatmayacağım. Eskiden ne kadar oynuyorsan bugünlerde o günlerde oynayacağım. Ya da normalde 5 gün oynuyorsundur. Artık 3 gün. Bunu hafta hafta kademe kademe düşürerek yavaş yavaş hepsini bırakmaya başlıyorsun. Şimdi şöyle diyebilirsin işte ben bu hafta sigarayı bırakayım. Sonraki hafta alkolü, sonraki hafta yapma. Çünkü muhtemelen eninde sonunda geri döneceksin. Daha hiçbirinden vazgeçemeden. Hemen açıklayayım. Diyelim ki spora başladın ama hala alkol kullanıyorsun, sigara içiyorsun, kötü besleniyorsun. Emin ol o spordan da arada sırada feragat edeceksin. Arada sırada bugün de gitmesem olur, bugün de yapmasam olur. Zaten o yaptığın kötü alışkanlıklar seni bir yorgun düşürecek de. Diyeceksin ki yani bugün biraz başım ağrıyor, yapmasam olur. Çünkü o tamamen adanmışlık hissini hissedemeyeceksin. Ama bir de şöyle düşün, hemen hayal et. Sabah kalktın, işte koşunu yaptın, atıyorum. Ya bu senin için ideal bir hayat olmayabilir, ideal bir verimli gün olmayabilir ama açıklamama izin ver. Başladın sabah koşuna, geldin işte sağlıklı bir kahvaltını yaptın. Sonra gittin spor salonuna, işte kitaplarını okuyorsun, sosyal medyaya girmeden insanların ne yaptığı seni hiç ilgilendirmiyor. Çıktın dışarıya doğayla iç içe, çimenlere oturmuşsun, meditasyon yapıyorsun. İşte akşam ailen geldi, ailenle zaman geçiyorsun ve yatarken yine kitap okuyorsun. Fark ettiysen burada tamamen kendi adamısın. Etrafında hiçbir dikkat dağınıklığı yaratacak unsur ya da senin sağlığını elinden alacak bir şey yok. Asıl önemli olan kızım, asıl kilit nokta da burada başlıyor zaten. Bütüncül yaklaşmak. Dopamin detoksuna, direkt kötü dopaminleri hayatından çıkartmaya başlarsan hepsini bütüncül olarak çok daha rahat bir şekilde ilerleyebiliyorsun bu yolda. Öyle işte küçük tökezlemeler falan yaşama ihtimali çok daha azalıyor ya da bunu tamamen kökünden bırakma ihtimalin azalıyor. İstiyorsan dene. Bak ben uyarıyorum. Daha önce ikisini de denedim. Bir yavaş yavaş bırakmaya çalış. Şunları bunları yap. Ama hani o kadar hızlı unutacaksın ki bu dopamin detoks olayını. Ulan diyeceksin ne zaten bu da zırvaydı falan filan. Şu an 40 yılda bir yine yaptığım oluyor da karşıma böyle bir şey düşerse işte böyle çok kaliteli bir videodur onları falan atıyorum. Onun dışında eğlence amaçlı bir şey atmıyorum ya da arkadaşlarım da atmasını istemiyorum. Eskiden gerçekten böyle belki günde 30-40 tane Reels gelirdi bana ve ben de 30-40 tane belki 50-60 tane Reels atardım. Bunun kısaca şöyle önüne geçebilirsin. Reels'lara tepki verme. Eğer arkadaşınla böyle bir konuşma seviyesindeyseniz yani bir şeyleri konuşabilecek olgunluktaysanız diyeyim. Gidip ona da söyleyebilirsin. Artık Reels izlemiyorum bana atmasan daha iyi olur vesaire gibi. Ama eğer böyle bir aranızda seviye yoksa da direkt Reels'lara cevap verme. Yani bu bahane uydurman için bir sebep değil. İşte arkadaşımla öyle iletişim kuruyoruz işte komik oluyor, eğlenceli. Arkadaşınla sadece birbirine Reels atıyor olamazsın. Normal bir günlük konuşma rutininizde vardır ya da haftalık artık neyse aylık. Eğer bu da yoksa ve sadece Reels'la iletişim kuruyorsanız zaten bu nasıl bir arkadaşlık? Bunu da bir gözden geçirmen lazım. Benim geçen sene dopamin detoksu yaparken yazlık rutinim şu şekildeydi günlük olarak. Sabah kalkardım, hemen bir yatağımı düzenlerdim. Gider elimi yüzümü yıkardım, tuvalet vesaire. İşte cilt bakım rutinimi yapardım, işte güneş kremi vesaire sürerdim. Geçen sene yazın 3 aylık dopamin detoks döneminde şöyle bir günlük rutin izliyordum. Kalkardım, cilt bakımımı uygulardım, yatağımı düzenlerdim. Açardım minnettarlık günlüğümü. 3 tane minnet duyduğum maddeyi yazardım. Ki güne biraz daha pozitif bir bakış açısıyla yaklaşabileyim. Daha sonra hemen giderdim 20 dakika meditasyon yapardım. Daha sonra elime bir tane kitap alır okurdum. Biraz daha zamanın geçmesini beklerdim ki hem ayılayım hem böyle biraz daha canlılık gelsin vücuduma. Sonra spor salonuna giderdim. Sporumu yapardım. Gelirdim evime bir kahvemi içerdim. Ondan sonra kahvaltımı yapardım. Mümkünse düşük karbonhidratlı. Sonra kitap okumaya devam ederdim. Kısacası yani yaptığım tek şey buydu. Arada sırada kodlama çalışırdım çünkü bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Ama genel olarak bundan oluşuyordu günüm. Çoğu zaman kitap okuyordum. Belki kitap okumaktan sıkılabilirsin. Oraya belki enstrüman çalmak ekleyebilirsin. Ya da işte dışarıda bir doğa yürüyüşü ekleyebilirsin. Ya da
Etrafında bir doğa yoktur, sokaklarda gezersin. Ben bundan 2-3 yıl önce kilo vermeye iyice böyle adadığım zaman kendime mahalle aralarında dolaşıyordum. 40 dakika, 45 dakika, 1 saat. Aynı yerleri dönüp dönüp dolaşıyordum. İşte gücenmez zaman, işte etrafında yürüyecek yer yok ya da işte ne bileyim doğa yok, bir şey yok. Kimsenin umurunda değil. Günün sonunda kilo verip veremediğine bakıyorsun. Her neyse akşam gelirdi, bir akşam yemeğimi yerdim ve kitap okumaya devam ederdim. Ne kadar optimal bilmiyorum ama benim için gayet işe yarıyordu. Tüm günümü kitap okuyarak geçiriyordum yani kısacası. Spor yaparak işte kodlamayla uğraşarak. Bayağı da işe yarıyordu. Benim için güzeldi. Etrafımda böyle dikkat dağıtıcı unsurlar yoktu. Sosyal medyayla pek ilgilenmiyordum. Hatta Instagram'ı direkt silmiştim. Twitter'ı vesaire. Her şeyi çıkarmıştım hayatımdan. Ve bu uygulamaları sildiğin zaman zaten gerçekten de o sosyal medyanın kontrolünü eline almaya başlıyorsun. Çünkü açamıyorsun zaten. Geri indirmen falan gerekiyor ki son derece bağımlı değilsen bunu da yapmazsın zaten. Ki son derece bağımlıysan da 1 indirsin, 2 indirsin, 3. indirmezsin. Çünkü bir yerden sonra gerçekten insanın o kalbine bıçak gibi saplanıyor. Pek hoş bir hissiyat değil. Bu rutini 3 ay boyunca uyguladım ve benim o 3 ayda elde ettiğim bilgi birikimi belki de geçen 6 yıla eşitti. İnanılmaz bir verimle çalıştım. Ve hani bunu öyle zorla falan da yapmıyordum. Yani kitap okumayı gerçekten seviyordum. Çünkü kendi kendime bilgi edinmenin beni daha çok zekileştirdiğini, beynimi daha çok keskinleştirdiğini ve genel olarak hayattan daha çok tatmin almamı ve başarımı artıracağını biliyordum. O yüzden benim için öyle bir yük de değildi. Yani kitap okumak bildiğin bir ödül gibi bir şey. Tek kötü yanı para ödüyor olmak. Bu videoyu izledin ettin ama bu senin için işte böyle diğerlerinden farklıyım, işte ben eğlenceli videolar izlemek yerine kişisel gelişim videoları izliyorum demek için olmasın. İki tarafı da görmüş birisi olarak, yani en dibi ve en böyle verimli zamanları görmüş birisi olarak. Etrafında kaliteli insanlar bulunmuş, iyi ailelerden gelen insanlar, Türkiye'de derece yapmış insanlar bulunmuş birisi olarak. Diğer insanların böyle işte günlük 1 saat şununla zaman geçireyim, 2 saat bununla zaman geçireyim gibi bir derdi yok. Gibi bir isteği yok. Gerçekten başarılı olan insanların denge gibi bir kavramı yok. Adamlar dengeyle uğraşmıyor. Ve ben de senin için bunu istiyorum. Dengeli bir hayatın olmasın. Eğlen, onlara bir şey demiyorum. Sadece işte günlük 1 saatimi oyuna ayırıyorum. Gerçekten 1 saatini mi ayırıyorsun? Ya da o 1 saatini ayırıyorsun da o 1 saatini ailenle daha çok vakit geçirebilir miydin? Ya da o 1 saatini gidip uykundan mı çalıyorsun? Gerçekten buna değer mi? Günlük işte 1 saat zevk alayım ama işte 8,5 saat uyuyacağım, artık 7,5 saat, ne gerek var? Ya da ailenle geçirebileceğin, çocuklara da geçirebileceğin zaman, ki umarım böyle bir durumda değilsindir. Çocuklarına geçireceğin zamanı umarım oyunlara ayırmıyorsundur. Ya da annene ne kadar minnettarlık duyabileceğini anlattığın 10 dakika 15 dakikalık zaman yerine umarım oyun oynamıyorsundur. Ne kadar çok şey kaçırdığının farkına var. Hayat bundan ibaret değil. Belki senin genel olarak hayatın bundan ibarettir. Ki çok normal. Ama hayatının bunlardan ibaret olması normal ama hayatının bunlardan ibaret olduğunu düşünmen normal değil. Dopamin detoksu işte biraz daha düşünmene vakit ayırıyor. Artık kendine bir tık daha önemli sorular sorabiliyorsun. Bu videoyu ciddiye al. Çünkü belki de hayallerindeki hayatı yaşaman için küçük sinyallerden bir tanesi de budur. Belki de büyük bir sinyaldir. Bu videonun sonra biraz daha bunun üzerine düşün. Videoyu beğen ve yorum at ki hem algoritmaya destek ol hem de etrafında senin gibi düşünen insanların sayısının artmasına yardımcı ol. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.